Hayatınızda hiç reddedildiniz mi? Ve o an dünya başınıza yıkılmış gibi hissettiniz mi? İşte bugün bu zorlu deneyimleri nasıl kendi lehimize çevirebileceğimizi, bu süreçten nasıl daha güçlü çıkabileceğimizi keşfedeceğiz. Bu yolculuğa çıkmadan önce bugünkü konumuzu beğendiyseniz lütfen bizi takip etmeyi ve bu bölümü beğenmeyi unutmayın. Daha fazla insanın bu değerli bilgilere ulaşması için sizin desteğiniz çok önemli. Şimdi reddedilmeyle başa çıkmanın sırlarını birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlayalım. Birinci ders, reddedilmenin anlamını yeniden tanımlamak. Reddedilme genellikle kişisel bir yenilgi gibi hissettirse de Stoacı felsefe bize bunun aslında öğrenme ve büyüme için bir fırsat olduğunu öğretir. Hayatta karşılaştığımız zorluklar karakterimizi şekillendirir ve bizi daha güçlü kılar. Reddedilme anını kişisel bir kusur olarak görmek yerine bunu bir iç gözlem ve öğrenme şansı olarak değerlendirmek önemlidir. Reddedilme karşısında olumlu bir tutum geliştirmek, öncelikle olayın kişiselleştirilmesinden kaçınmayı gerektirir. Bir iş görüşmesinden olumsuz yanıt almak ya da bir ilişki teklifinin reddedilmesi, sizin değerinizi ya da yeteneklerinizi yansıtmaz. Bu durumlar belki de sadece o anki koşulların, beklentilerin veya ihtiyaçların bir yansımasıdır. Bu bakış açısını benimsemek, reddedilme sonrası toparlanmayı ve ileriye adım atmayı kolaylaştırır. Kendimize bu deneyimden ne öğrendiğimizi ve gelecekte benzer durumlarla daha etkili nasıl başa çıkabileceğimizi sormalıyız. Örneğin bir iş görüşmesinden olumsuz dönüş aldıysanız, bu tecrübeyi mülakat becerilerinizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Veya bir ilişkide reddedilme yaşadıysanız, bu kendi değerlerinizi ve bir partnerden ne beklediğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Son olarak, Stoacı felsefe bize kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyler arasındaki farkı anlamamızı öğretir. Reddedilme üzerine düşünürken bu deneyimin üzerimizdeki etkisini kontrol edebileceğimizi hatırlamak önemlidir. Duruma nasıl tepki verdiğimiz, nasıl ilerlediğimiz ve bu deneyimden nasıl öğrendiğimiz tamamen bizim elimizdedir. Bu gücü kabul ederek her türlü reddedilme deneyimini kişisel büyüme ve gelişim için bir araç olarak kullanabiliriz. İkinci ders, duygusal direnç. Reddedilmeyle başa çıkma konusunda ikinci önemli dersimiz, duygusal direnç üzerine odaklanır. Duygusal direnç, hayatın zorluklarına karşı gösterdiğimiz direncin ve bu zorluklardan güçlenerek çıkmamızın bir göstergesidir. Reddedilme karşısında duygusal direnci nasıl geliştirebileceğimize dair stratejiler şunlardır. Duygularınızı tanıyın ve kabul edin. Reddedilme yaşadığınızda hissettiğiniz duyguları tanımak ve kabullenmek duygusal direnç geliştirmenin ilk adımıdır. Üzüntü, hayal kırıklığı veya öfke gibi duygular tamamen normaldir. Bu duyguları bastırmak yerine onları kabul edin ve ifade edin. Duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmek, işlenmelerine ve zamanla hafiflemelerine yardımcı olur. Olayları kişisel algılamayın. Reddedilme genellikle kişisel algılanır. Ancak çoğu zaman bu durum bizim kontrolümüz dışındaki faktörlere bağlıdır. Örneğin bir iş başvurusu reddedildiğinde bu genellikle sizin yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Belki de şirketin belirli bir beklentisi veya ihtiyacı vardır. Durumu kişisel algılamamak, duygusal yükünüzü hafifletir ve duruma daha objektif bir bakış açısıyla yaklaşmanızı sağlar. Esnek olun. Duygusal direnç, değişken durumlara uyum sağlama ve onlardan güç alabilme yeteneğidir. Reddedilmeyle karşılaştığınızda planlarınızı ve hedeflerinizi esnek bir şekilde yeniden değerlendirin. Belki de bu reddedilme daha uygun bir fırsatın kapısını aralayacaktır. Esnek olmak, hayatın akışına karşı direnmek yerine onunla birlikte hareket etmeyi öğrenmek demektir. Destek sistemlerinizi kullanın. Duygusal direncinizi artırmanın bir yolu da sevdiklerinizden ve güvendiğiniz kişilerden destek almak. Arkadaşlarınız, aileniz veya meslektaşlarınız zor zamanlarınızda size moral verebilir ve farklı perspektifler sunabilir. Sosyal destek, zorluklar karşısında yalnız olmadığınızı hissetmenizi sağlar ve direncinizi artırır.
Öz bakımı önceliklendirin. Duygusal direnci artırmanın anahtarlarından biri kendi ihtiyaçlarınıza özen göstermektir. Yeterli uyku, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve hobi gibi aktiviteler, duygusal sağlığınızı korumanıza ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Kendinize iyi bakmak, zorluklarla başa çıkma kapasitenizi artırır. Reddedilme karşısında duygusal direncinizi geliştirmek sadece bu spesifik durumla başa çıkmakla kalmaz. Aynı zamanda hayatın diğer zorluklarına karşı da sizi donanımlı hale getirir. Bu süreç, kişisel büyüme ve gelişimin devam eden bir yolculuğudur. Üçüncü ders, geri bildirimi öğrenme aracı olarak kullanmak. Üçüncü dersimiz, geri bildirimi değerli bir öğrenme aracı olarak kullanma üzerine odaklanır. Reddedilme genellikle olumsuz bir geri bildirim olarak algılanır. Ancak doğru yaklaşımla bu tür deneyimler kişisel ve profesyonel gelişim için benzersiz fırsatlar sunabilir. Reddedilme yaşadığınızda bu durumun nedenlerini anlamaya çalışın. İster bir iş başvurusunda, ister bir ilişkide olsun, geri bildirimi açık fikirlilikle dinleyin ve kendinizi geliştirmek için kullanın. Bu süreçte eleştirileri kişisel olarak almak yerine onları gelecekte daha iyi olmak için bir basamak olarak görün. Geri bildirim isteyin. Reddedildiğinizde nedenlerini öğrenmek için nazikçe geri bildirim isteyin. Bu, durumu daha iyi anlamanıza ve gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Geri bildirim, özellikle spesifik ve yapıcı olduğunda değerli bir öğrenme kaynağıdır. Geri bildirimi objektif olarak değerlendirin. Aldığınız geri bildirimi objektif bir şekilde değerlendirin. Aldığınız geri bildirimi objektif bir şekilde değerlendirin. Bu bazen duygusal olarak zorlayıcı olabilir ancak kişisel gelişim için kritik bir adımdır. Geri bildirimdeki önerilere ve eleştirilere açık olmak sizi daha güçlü ve yetenekli hale getirir. Eylem planı oluşturun. Geri bildirimden öğrendiklerinizi uygulamaya koyun. Örneğin bir iş görüşmesinde eksik olduğunuz belirli becerileri geliştirmek için kurslara katılabilir veya daha fazla pratik yapabilirsiniz. İlişkilerde ise geri bildirim ilişkisel becerileriniz üzerinde çalışmanız gerektiğini gösterebilir. Gelişiminizi takip edin. Geri bildirime dayanarak belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için adımlar atın ve ilerlemenizi düzenli olarak değerlendirin. Kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda somut ilerleme kaydettiğinizi görmek, motivasyonunuzu artırır ve reddedilmeyle başa çıkma yeteneğinizi güçlendirir. Geri bildirimi öğrenme aracı olarak kullanmak, reddedilme karşısında direncinizi artırır ve sizi hem kişisel hem de profesyonel olarak daha donanımlı hale getirir. Bu yaklaşım, hayatın zorlukları karşısında daha esnek ve uyumlu olmanızı sağlar. Dördüncü ders, kendi kendine yeterlilik hissini güçlendirmek. Dördüncü dersimiz, kendi kendine yeterlilik hissini yani kişisel etkinlik inancını güçlendirme üzerine odaklanır. Reddedilmeyle karşılaştığımızda bu durum bizi hem duygusal hem de psikolojik olarak etkileyebilir. Ancak kendi içimizdeki gücü ve yetenekleri tanıyarak ve güçlendirerek her türlü reddedilme ve zorluğun üstesinden gelebiliriz. Küçük başarıları kutlayın. Kendi kendine yeterlilik duygusunu geliştirmek için küçük başarılarınızı kutlamak önemlidir. Bu özellikle reddedildikten sonra önem kazanır. Herhangi bir gelişme veya başarının farkında olmak ve bunu kutlamak, kendinize olan inancınızı artırır ve motivasyonunuzu yükseltir. Olumlu kendini konuşma pratiği yapın. Kendinize yönelik olumlu ve destekleyici bir iç diyalog geliştirin. Reddedilme anlarında kendinizi suçlamak veya aşağılamak yerine durumu objektif bir şekilde değerlendirin ve kendinize destek olacak şekilde konuşun. Kendinize olan güveninizi artıran ifadeler kullanın. Yeteneklerinizi geliştirin. Kendi kendine yeterlilik, yeteneklerinizi ve becerilerinizi sürekli geliştirmekle doğrudan ilişkilidir. Reddedilme sonrasında hangi alanlarda gelişebileceğinizi değerlendirin ve bu yönde adımlar atın. Bu, profesyonel bir beceri setini genişletmekten kişisel hobi ve ilgilerinizi keşfetmeye kadar değişebilir. Zorlukları aşma deneyimlerinizi hatırlayın. Geçmişte zorlukların üstesinden geldiğiniz zamanları hatırlamak, şimdiki ve gelecekteki zorluklarla başa çıkma konusunda size ilham verebilir.
Kendi kendine yeterlilik hissinizi artırmak için geçmişteki başarılarınızı ve aşılması zor görünen durumları nasıl yönettiğinizi düşünün. Hedefler belirleyin ve bunlara ulaşmak için çalışın. Net hedefler belirleyin ve bunlara ulaşmak için somut adımlar atın. Hedeflerinize ulaşma süreci kendi kendine yeterlilik duygunuzu güçlendirir. Bu hedefler kariyerinizle, kişisel gelişiminizle veya ilişkilerinizle ilgili olabilir. Önemli olan bu hedeflere doğru ilerlerken kendinize olan inancınızı ve yeteneklerinizi geliştirmektir. Kendi kendine yeterlilik hissini güçlendirmek, reddedilme ve hayatın diğer zorlukları karşısında direncinizi artırır. Bu sadece mevcut durumla başa çıkmakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı daha hazırlıklı olmanızı sağlar. 5. ders, esnek düşünceyi benimsemek. 5. dersimiz, esnek düşünceyi benimsemenin önemini ele alır. Reddedilme karşısında düşüncelerimiz otomatik olarak negatif yollara sapabilir. Ancak esnek düşünme becerisini geliştirerek bu tür durumların bizi daha güçlü kılan öğrenme deneyimlerine dönüşmesini sağlayabiliriz. Esnek düşünce nedir? Esnek düşünce, zorluklar ve engeller karşısında alternatif çözümler bulabilme ve farklı perspektiflerden durumları değerlendirme yeteneğidir. Bu yaklaşım, katı ve tek yönlü düşüncelerin ötesine geçerek daha yaratıcı ve uyumlu çözümlere ulaşmayı sağlar. Durumları farklı açılardan değerlendirin. Reddedilme yaşadığınızda durumu tek bir açıdan görmek yerine farklı açılardan değerlendirmeye çalışın. Bu, belki de reddedilmenin nedeninin sizin kontrolünüz dışında olduğunu veya aslında size daha uygun bir fırsatın yolunu açtığını görebilmenizi sağlar. Yaratıcı çözümler üretin. Esnek düşünme, mevcut durumdan çıkış yolları bulmanızı kolaylaştırır. Reddedilme sonrasında bu durumdan ne öğrenebileceğinizi ve ileriye nasıl adım atabileceğinizi düşünün. Yaratıcı çözümler üretmek, sizi aktif bir çözüm arayıcısına dönüştürür ve kendinizi kurban yerine güçlü hissetmenizi sağlar. Değişime açık olun. Hayat sürekli değişim halindedir ve esnek düşünme bu değişimi kabul etmeyi içerir. Reddedilmeyle karşılaştığınızda bu hayatınızın bir sonraki bölümüne geçiş yapmanız için bir işaret olabilir. Değişime açık olmak yeni fırsatları ve olasılıkları görebilmenizi sağlar. Olumsuzluklardan ders çıkarın. Her reddedilme deneyimi içerisinde önemli dersler barındırır. Esnek düşünceyi benimsemek bu dersleri görebilmenizi ve bunlardan güç alabilmenizi sağlar. Her deneyim sizin daha da gelişmeniz için bir basamak taşıdır. Esnek düşünceyi benimsemek, reddedilme karşısında direncinizi artırmanın yanı sıra, yaşamın getirdiği diğer zorluklara karşı da daha hazırlıklı olmanızı sağlar. Bu yaklaşım, sürekli değişen bir dünyada uyum sağlamanızı ve hayatınızdaki engelleri aşmanızı kolaylaştırır. Önemli olan her durumdan öğrenmek ve her deneyimi kişisel büyümenin bir parçası olarak görebilmektir. 6. ders, başarısızlık korkusunu yenmek. 6. dersimiz, başarısızlık korkusunun üstesinden gelme stratejilerine odaklanıyor. Reddedilme, derinlemesine kök salmış başarısızlık korkusunu tetikleyebilir. Bu korku, risk almaktan ve yeni deneyimlere açık olmaktan kaçınmamıza neden olabilir. Ancak başarısızlık korkusunu yenmek, kişisel ve profesyonel gelişimimiz için hayati öneme sahiptir. Başarısızlığı yeniden tanımlayın. Başarısızlık korkusunu yenmenin ilk adımı, başarısızlığın ne anlama geldiğini yeniden tanımlamaktır. Başarısızlık sonun başlangıcı değil, öğrenme ve büyüme sürecinin bir parçasıdır. Her başarısızlık deneyimi bize değerli dersler sunar ve karakterimizi güçlendirir. Küçük adımlar atın. Büyük hedeflere ulaşmak için küçük adımlar atarak başlayın. Bu, başarısızlık korkusuyla başa çıkmanın ve kendinize olan güveninizi artırmanın bir yoludur. Her küçük başarı daha büyük hedeflere ulaşma yolunda ivme kazanmanızı sağlar. Başarısızlık anlarınızı paylaşın. Başkalarıyla başarısızlık hikayelerinizi paylaşmak bu korkunun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bu, başarısızlığın evrensel bir deneyim olduğunu anlamanızı ve kendinizi daha az yalnız hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda
Başkalarının başarısızlık hikayelerinden öğrenmek ve onların nasıl üstesinden geldiklerini görmek ilham verici olabilir. Esnekliğinizi geliştirin. Esneklik, başarısızlık korkusuyla başa çıkmanın anahtarıdır. Karşılaştığınız zorluklar ve başarısızlıklar karşısında esnek olmak, bu durumları kişisel büyüme fırsatlarına dönüştürebilir. Esneklik, hayatın değişken doğasına uyum sağlama yeteneğinizdir ve bu yetenek başarısızlık korkusunu azaltır. Olumlu düşünme pratiği yapın. Olumlu düşünme pratiği yapmak, başarısızlık korkusuyla mücadelede önemlidir. Olumsuz düşünceleri fark edin ve bunları olumlu ve destekleyici ifadelerle değiştirin. Kendinize, hedeflerinize ulaşma konusunda güven veren bir iç diyalog geliştirin. Başarısızlık korkusunu yenmek, hayatın getirdiği zorluklara daha cesurca yaklaşmanızı sağlar. Reddedilme ve başarısızlık korkusuyla yüzleşmek, kişisel gelişiminizde önemli bir adımdır. Bu korkuları aşarak potansiyelinizin tamamını ortaya çıkarabilir ve hayatınızda daha anlamlı başarılar elde edebilirsiniz. Her reddedilme ve başarısızlık deneyimi daha güçlü, daha dirençli ve daha bilge bir birey olma yolunda atılan adımlardır. 7. ders, uzun vadeli perspektif geliştirme. 7. dersimiz, zorlukların ve reddedilmenin üstesinden gelmede uzun vadeli bir perspektifin önemini vurgular. Reddedilme anları, hayatın genel resmi içinde genellikle küçük anlar olabilirler. Bu anların üzerinde durmak yerine uzun vadeli hedeflerinize ve büyüme yolculuğunuza odaklanmak, geçici engellerin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Uzun vadeli hedefler belirleyin. Hayatınız için anlamlı ve ulaşılabilir uzun vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefler, kariyeriniz, kişisel gelişiminiz, ilişkileriniz veya başka herhangi bir alan olabilir. Uzun vadeli hedefler, günlük zorlukların ve reddedilmelerin ötesine geçmenize yardımcı olur. Çünkü gözünüzü büyük resimde tutmanızı sağlar. Geçici zorlukları büyük resimde görün. Reddedilme ve başarısızlık anlarını büyük resmin küçük parçaları olarak görün. Hayatınızın bu anları, genel yolculuğunuzda sadece geçici engellerdir. Uzun vadeli perspektif, bu engellerin sizi hedeflerinizden alıkoymasını önler ve motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur. Sabır ve kararlılık geliştirin. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak, sabır ve kararlılık gerektirir. Reddedilme ve zorluklar karşısında sabırlı olmak, size bu hedeflere ulaşmak için gereken zamanı ve alanı verir. Kararlılık ise, hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeye devam etmenizi sağlar. Engeller ne olursa olsun. Başarı ve başarısızlığın döngüsünü kabul edin. Hayatın doğal bir parçası olarak başarı ve başarısızlık döngüsünü kabul edin. Her başarısızlık ve reddedilme anı, başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Uzun vadeli perspektif, bu döngünün her iki yönünü de kabul etmenizi ve her ikisinden de öğrenmenizi sağlar. Kendinize esnek zaman çerçeveleri tanıyın. Hedeflerinize ulaşmak için esnek zaman çerçeveleri belirleyin. Hayat beklenmedik şekillerde değişebilir ve esnek olmak bu değişikliklere uyum sağlamanıza yardımcı olur. Kendinize ve hedeflerinize ulaşmak için gereken süreye dair gerçekçi ve esnek olun. Uzun vadeli perspektif geliştirmek, hayatınızdaki geçici zorlukların ve reddedilmelerin sizi hedeflerinizden sapmasını önler. Bu perspektif, hayatınızı daha geniş bir bağlamda değerlendirmenize ve mevcut engellerin ötesine geçerek büyüme ve başarı yolculuğunuza devam etmenize olanak tanır. Reddedilme anları, büyük resimdeki küçük noktalar olabilir. Ancak uzun vadeli hedeflerinize odaklanarak bu zorlukları aşabilir ve hayatınızdaki daha büyük başarı ve tatmin duygusuna ulaşabilirsiniz. 8. ders, sosyal destek ağlarını etkin kullanma. 8. dersimiz, zor zamanlarda sosyal destek ağlarının önemine ve bu ağları nasıl etkin kullanabileceğimize odaklanır. Reddedilme ve diğer zorluklarla başa çıkmak yalnızca kişisel direnç ve içsel kaynaklarla değil, aynı zamanda çevremizdeki insanların desteğiyle de mümkündür. Güvenilir bir destek sistemi oluşturun. Sosyal destek, arkadaşlar, aile, meslektaşlar veya destek gruplarından oluşabilir. Bu kişiler zor zamanlarda size destek olabilir, tavsiyelerde bulunabilir ve farklı perspektifler sunabilir.
Güvenilir bir destek sistemi oluşturmak, zorluklarla başa çıkmada önemli bir kaynaktır. Açık iletişim kurun. Destek ağlarınızla açık ve dürüst iletişim kurmak, onların size nasıl yardımcı olabileceklerini anlamalarını sağlar. İhtiyaçlarınızı, duygularınızı ve yaşadığınız zorlukları paylaşmaktan çekinmeyin. Bu, hem sizin hem de destek sağlayan kişilerin daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Kendi deneyimlerinizi paylaşın ve başkalarına destek olun. Sosyal destek ağlarının etkin kullanımı, yalnızca destek almaktan değil, aynı zamanda başkalarına destek olmaktan da geçer. Kendi deneyimlerinizi paylaşarak ve başkalarının zorluklarıyla empati kurarak, karşılıklı anlayış ve destek ortamını güçlendirirsiniz. Çevrim içi ve çevrim dışı destek gruplarına katılın. Sosyal destek hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortamlarda bulunabilir. İlgi alanlarınıza veya yaşadığınız zorluklara göre destek gruplarına katılmak, benzer deneyimler yaşayan kişilerle bağlantı kurmanızı ve ortak çözümler bulmanızı sağlar. Sınırlarınızı belirleyin ve saygı gösterin. Sosyal destek ağlarını kullanırken, kişisel sınırlarınızı ve başkalarının sınırlarını belirlemek ve saygı göstermek önemlidir. Destek istemek ve vermek, karşılıklı saygı ve anlayış gerektirir. Bu sınırlara dikkat etmek, sağlıklı ve destekleyici ilişkileri sürdürmenize yardımcı olur. Sosyal destek ağlarını etkin kullanmak, reddedilme ve zorluklarla başa çıkmada kritik bir rol oynar. Bu ağlar, zor zamanlarda güç bulmanıza, farklı bakış açıları kazanmanıza ve yalnız olmadığınızı hissetmenize olanak tanır. Sosyal destek, kişisel büyüme yolculuğunuzda önemli bir dayanak noktasıdır ve bu destekle zorlukların üstesinden gelmek daha mümkün hale gelir. Ve böylece reddedilmeyle başa çıkmanın, onu kendi lehimize nasıl çevirebileceğimizin yolculuğunun sonuna geldik. Unutmayın, reddedilme, büyümenin ve öğrenmenin bir parçasıdır. Bizi daha güçlü, daha dirençli hale getirebilir. Umarım bugün paylaştığımız fikirler ve stratejiler reddedilmeyle karşılaştığınızda sizi daha donanımlı hissettirir. Eğer bu bölümü faydalı bulduysanız lütfen podcast'imize abone olun ve bu bölümü beğenin. Böylece bu tür değerli içerikleri daha fazla insanla paylaşmamıza yardımcı olursunuz. Ayrıca düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmak için yorum bırakmayı unutmayın. Sizin hikayeleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yolculuğunuzda karşınıza çıkan her türlü reddedilmeyle başa çıkabilmeniz için size güç ve cesaret diliyorum. Kendinize iyi bakın.